İngilizler, Ruslar ve Almanların şifreli telgraflarında bir gelişme var mı? Her şey sizin düşündüğünüz gibi ilerliyor sultanım. Ruslar Almanların bizi desteklediğini düşünüp bize savaş açmaktan korkuyorlar. Almanlarsa hem bizim yanımızda olup hem de İngiliz ve Ruslardan korkuyorlar. İngilizlerse her zamanki gibi bekle gör siyaseti izliyorlar sultanım. Sultan Hamit hepsini parmağında oynatıyor. Tek başına. Rusları, İngilizleri ve Almanları. Bunlarınsa Sultan Hamit'e yani Osmanlı'ya taktıkları isim hasta adam. Demek ki adam hasta olmasa vay bunların haline. Bu durumda bir tek çözüm kalıyor. O da Sultan Hamit'in ölmesi. İstanbul'daki müfettişim Akbar Eyyam'a emrimi bildiriniz. Sultan Hamit mutlaka ölmeli. Akbar yakalandı efendim. Akbar'ın yakalandığını biliyorum. Fakat onu atıldığı zindandan kurtarmak çok kolay. Sarayın içinde direkt bizden emir alan adamımızla irtibata geçin. Akbar'ı hapisten çıkarsınlar. Süreyya'nın kanı yerde kalmayacak. Sakin olmalısın. Miloş denen hayvanı bulacağız. Gel, gel. Gel güzelim, gel. Gel. Gel güzelim, gel, gel. Heh, hadi dur böyle. Kimsin sen? Ne işin var ahırımda? Yardım et. Çok para veririm sana. Yardım et. Beyim, yaralısın sen. Hayır, ben sensiz yapamam. Mustafa hayır. Mustafa hayır, yaşayamam ben. Mustafa! Mustafa! Çıkalım. Mustafa! Mustafa gitme! Mustafa! Mustafa yapma! Mustafa! 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 Ethem Ahmet. Ama başım değil bu. Baş üstüne amirim. Mustafa'm, ben Galata tarafına bakacağım kardeşim. Ben de Beyoğlu tarafındayım. Amirim, ben de bizim hıfzı takımına bir bakayım. Mustafa, biraz konuşabilir miyiz? Gidelim. Onun için üzüldüğünü biliyorum. Ne olursa olsun kendi üslubunca sevebildiği kadar sevdi o seni biliyorum. Onun da şanssızlığı Miloş'un kızı olmak, sevmek için yetiştirilmemiş. Onu Miloş yetiştirmiş, bu kadar sevebilir. Anlamadığım insan öz kızını sevmek varken, kollamak varken, korumak varken, kendi emelleri için nasıl bir katil olarak yetiştirebilir ki? Aslında uzun bir süre
Onu korumak, bu işlere bulaştırmamak için ondan uzak durdum. Ne zaman öğrendi bilmiyorum ama bence Leyla da uzun yıllarca Miloş'u, onun babası olduğunu bilmeden yaşadı. Öyle olmasaydı Firavun harekatında benim yerime pekala Leyla'yı kullanabilirdi. O sırada Leyla zaten tekkedeydi. Suikastçı suikastçıdır. İnsan kendi öz kızını akıl alır gibi değil. Böyle bir adam tarafından yetiştirilmiş olmasına rağmen Leyla seni öldüremedi. Yapamadı. Öyleyse buraya neden geldiğimizi bilirsin Hamdi. Biliriz. Miloş'u ararsınız. Evet Hamdi ağa. Biz bunun için yemin ettik. O şerefsiz bulunacak ve bugüne kadar işlediği bütün suçların cezasını çekecek. İstanbul'daki bütün hamallar Mustafa ve Ali amirimin emrindedir. Hiç merak etmeyin. Mutlaka izini buluruz. Cehennemin dibine girse de arayıp tarayıp çıkaracaksınız. Kanlı canlı istiyorum. Ahiretten önce bu dünyada verecek bir hesabı var. Anlıyorsunuz değil mi lan beni? Anlıyoruz Bekir ağa. Anlıyorsanız ne duruyorsunuz oğlum? Hadi lan marş marş. Ne yapacağız biz bu adamla bey? Sabitlere haber verelim. Deli olma hanım, ne ihbarı? Duymadın mı? Herif beni kurtarırsanız size çok para veririm dedi. Şu üstündeki kılık kıyafete bak. Belli ki Beyzade takımından. Zengin, paralı. Ben gidip bir hekim bulayım. Dur. Hekim olmaz. Hekim çağırmayın. Al onu. Beni iyileştirirseniz daha çok veririm bunlardan. Hekim olmaz. Hekim olmazsa seni nasıl iyileştirebiliriz? Atlarına bakan adamı bul. Onu getir bana. Onu getir. Söylediğim gibi Rus generallere emirlerimi bildirdiniz mi? Evet efendim. Öyleyse yakında Osmanlı-Rus savaşı başlıyor. İstediğim raporları hazırladınız mı? Hazırladık majesteleri. Anlatın. Kaygılanacak hiçbir şey yok majesteleri. Ordumuz çok rahatlıkla hem Alman hem Osmanlı ordularına karşı zafer kazanabilecek güçtedir. Emin misiniz? Eminiz majesteleri. Diğer komutanlarla da yaptığımız çalışmalarda ordumuzun gücünün hem Almanlara hem Osmanlı'ya rahatça yeteceğini anladık. Nedense ben sizin kadar emin olamıyorum. Daha 2 ay önceki hazırladığınız raporlarda ordumuzun birçok eksiği olduğundan bahsetmiştiniz bana. Haklısınız majesteleri. Eksiklerimiz var. Ancak Osmanlı ordusunun da eksikleri var. Osmanlı ordusu son derece kötü durumda. Eğer savaşmaktan vazgeçersek milli onurumuzu ayaklar altına almış oluruz. Milli onurumuzu ayaklar altına alacak en önemli şey savaşa girmekten kaçmak değil, savaşa girip de yenilmektir. İsa'nın yardımıyla yenilmeyiz Çar Hazretleri. Türkleri bunca zaman savaşmakla tehdit edip ondan sonra vazgeçmeye kalkarsak herkes bizim korkak olduğumuzu düşünür. Yeter! Nikolay Alexander hiçbir şeyden korkmaz. Şimdi derhal buradan çıkın. Baş üstüne. Güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgiye göre kraliçem, Rus ordusunun şahin generalleri her şeye rağmen Osmanlılarla savaşmaktan yana. Peki Çar'ın tavrı ne?
ikna olmuş sayabiliriz. Bu bilgi kesin midir Lord Martin? Evet kraliçem. Şahinler Çar'ı savaş için ikna etmişler. Bu durumda ne yapmamızı istersiniz? Bekleyeceğiz. Almanların kararını bekleyeceğiz. Berlin Konferansı için tarafların nabzını yoklamaya başladınız mı? Evet majesteleri. Eğer başka bir konferansiyon yapılacaksa İngilizler Londra'da yapılması için direneceklerdir. Haklısınız efendim. Savaşın çıkması kaçınılmaz. Nedir planınız? Bizim bu savaşa doğrudan katılmamız şu safhada doğru değil majesteleri. İngilizlere, Ruslara ve hatta Fransızlara karşı aynı anda savaşmamız pek mümkün görünmüyor o zaman. Evet efendim. Osmanlı'nın yanında savaşa girmekle tehdit ederek caydırmayı düşünüyorsunuz. Müsaadeniz olursa majesteleri. Blöf çok tehlikeli bir silahtır. Dikkat ediniz. Almanların savaşa girmek konusundaki korkularını İngilizler ve Ruslar da bizim gibi fark ettiler sultanım. Biz ne kadar kaçınsak da küresel sömürgecilik ağını yönetenler Osmanlı ile Rusya'yı bir savaşa sokacaklar. Arkadaki güçlerin planı şu: Rusya ile Osmanlı'yı savaştırarak güçlerini zayıflatmak. Ya Almanlar sultanım? Almanlar bir yandan korkuyorlar, bir yandan da bu kurtlar sofrasında hakim bir yerde oturmak istiyorlar. Amerikalılar ve İngilizler Almanların bu hızlı gelişiminden endişeli. İşte bu yüzden henüz palazlanmamış Almanya'yı bir Osmanlı-Rus çatışmasında taraf yapıp Almanları da güçsüzleştirmek istiyorlar. İsterler elbet. Lakin iblisin başı için bu durum başka bir mesele ortaya koyuyor. Ne gibi sultanım? Bu durumda İngiltere, kıta Avrupa'sında tek büyük güç olarak kalacak. Küresel sermaye buna müsaade etmez. Onlar için çatışma şart. Küresel sermayenin ayakta kalabilmesi için her daim çatışma olan bir dünyaya ihtiyacı var. Bir ülkenin bu kadar güçlenmesi işlerine gelmez. Bu nedenle bazılarını güçten düşürüp parçalarken bazılarını da yavaş yavaş güçlendiriyorlar. Ki çatışma daim olsun ve her istediklerini yapabilsinler. Peki bu durumda biz ne yapabiliriz sultanım? Birincisi, tüm gücümüzle Osmanlı-Rus savaşına engel olmaya çalışacağız. Lakin demin de dediğim gibi bunun için şansımız çok az. İkincisi ise uzun vadede tatbik edebileceğimiz bir plan yapıp bu plan dahilinde hazırlıklara başlamalıyız. Sorduk, soruşturduk amirim. Ama Miloş'tan bir haber yok. Dilenciler de baktılar. Ama nafile. Hastaneleri kontrol ettiniz mi? Baktık amirim. Hiçbir yerde yok. Sizin Beyzade'nin şansı varmış Ragıp. Bir iğne yaptım. Şimdi sabaha kadar uyur. Uyanınca söylersin. Eğer kendini iyi hissediyorsa gidebilir. Yalnız kolunu kıpırdatmamaya dikkat etsin. Tamam söylerim Hüseyin Efendi sağ ol. Kim bu herif Ragıp? Dedim ya vallahi bilmiyorum. Samanlıkta yaralı halde buldum. Bana yardım edersen sana çok para vereceğim dedi. Öyle gıllı kışlı işlere karışmadın değil mi Ragıp? Ne gıllı kışısı. Söylediğim gibi. Ben seni yolcu edeyim hadi. İstanbul'daki adamımız Akbar Eyyam hapisten çıkarıldı mı?
Çıkmak üzeredir efendim. Sen kimsin? Niye kurtardın beni? Kim olduğumun hiç önemi yok. Ben de senin patronların için çalışıyorum. Seni neden kurtardığıma gelince yarın sana gerekli açıklamalar yapılacak. Şimdi bin arabaya. Yaver! Yaverimiz çok acil bir işi olduğunu söyleyip çıktılar sultanım. Ne demek çıktı? Benden habersiz nasıl böyle bir şey yapabilir? Sanırım çocuğu rahatsızlanmış sultanım. Bana hemen Alman sefiri çağır. Baş üstüne sultanım. Almanların Berlin'de toplanma teklifine karşılık Londra'da üçlü bir konferans tertip etmeliyiz. Böylece hem Ruslara, hem Almanlara, hem de Osmanlılara inisiyatifin bizim elimizde olduğunu göstermiş oluruz. Çok zekice bir hamle kraliçem. Bu görüşmeler sırasında da hem Almanların hem Rusların tam olarak nasıl davranacağını anlarız. Nasıl isterseniz majesteleri. Sefir efendi, giderek ülkenize karşı güvenimizi kaybediyoruz. Daha önce yaptığımız görüşmelerde verilmiş sözlerin yerine getirileceğinden emin olamıyoruz. Merak etmeyin majesteleri. Hükümetim size karşı verdiğim bütün sözlerin arkasındadır. Bundan emin olabilmemiz için Kaiser Wilhelm'in yazılı teminatını istiyorum. Bunu hükümetinize bildirin. O teminat gelmeden de bize dostluktan bahsetmeyin. Miloş denen adamı bulacağız. Evet amirim. Bugün bulamadık ama yarın mutlaka bulacağız. Merak etme. Mustafa amirim. Söyle. Amirim özür dilerim. Leyla Hanım. Sizinle görüşebilmek için gardiyan arkadaşları çok dil dökmüş. Ağlamış. Açıkçası durumu pek de iyi değilmiş. Ne olur Mustafa'ya söyleyin. Onunla konuşmak istiyorum diyormuş. Tamam Cevdet. Ben çıkıyorum. Amirim. Mustafa. Geldim Mustafa. Mustafa ben de seni bekliyordum.
Ben sensiz yapamam. Mustafa hayır. Mustafa hayır, yaşayamam ben. Mustafa amirim. Mustafa çıktı. Ne oldu asker? Ali amirim. Akbar Eyyam. Ne olmuş Akbar'a? Hapisten kaçırmışlar. Ne diyorsun lan sen? Bu Akbar'ı kim ve nasıl kaçırmış yaver? Soruşturuyorum sultanım. Elini kolunu sallaya sallaya, tek bir kurşun dahi atmadan şehrin en güvenlikli hapishanesinden adam kaçırılıyor. Belli ki içimize kadar sızmış hainleri deşifre edememişiz biz Mustafa. Sultan, o gece görev yapan gardiyanların hepsi evinde ölü bulundu. Biri hariç. Necmi adında bir gardiyan. O da evinde yok. Bu işin arkasında kim var? Onu bana bulacaksın Mustafa. Baş üstüne. İstanbul'da başarısız oldun Akbar. Seni bu başarısızlığını telafi etmen için hapisten kaçırdık. Ne emredilirse yapmaya hazırım. Senden Sultan Hamit'i öldürecek bir suikast tertiplemeni istiyoruz. Bu senin son şansın. Eğer bunda da başarısız olursan, akıbetinin ne olacağını biliyorsun. Nasıl böyle bir şey olur Mustafa? Demek ki devletin içinde hala çok güçlüler. Devletin içinde devlet kurmuş melunlar. Sultan bu meselenin acil çözülmesini istiyor. Akbar şerefsizini kaçıran aramızdaki hangi hainse onu senin bulmanı istiyorum Ali. Akbar'ın kaçırıldığı gece görev yapan gardiyanların hepsi evinde ölü bulundu, biri hariç. Necmi denen bir gardiyan. Onu da sen bulacaksın Ahmet. Baş üstüne. Loş ne olacak Mustafa? Onu bulacağız. Önce bu meseleye odaklan. Daha Süreyya'mın bedeni soğumadı be Mustafa. Bana ne desen haklısın. Diyecek hiçbir şeyim yok. Her şey bitti. Amirim, haberlerim var. Buyur Hamdi Ağa, söyle. Kuvvetle muhtemel aradığınız adamı bulduk. Ne? Nerede buldunuz Hamdi Ağa? Dün akşam vakti Kasımpaşa tarafında baytarlık eden Hüseyin Efendi Sütçü Ragıp'ın atlarına bakmaya gitmiş. Baytar da atlar hastalandı zannetmiş. Ama eve gittiğinde yaralı bir adam varmış. Çıkalım.
Vaadettiğin paraları istiyoruz beyefendi. Ceketimi verir misiniz lütfen? Bu taraftan ağalar. İşte burası. Majesteleri, Londra'dan bir telgraf aldık. Demek Londra'da üçlü bir konferans tertip etmek istiyorlar. Evet efendim. Tabii. İngilizler bu durumda ne yapacağımızı öğrenmek istiyor. Tabii Almanların da ne yapacağını. Haklısınız majesteleri. Siz Berlin'de konferans organize ederken İngilizler hızlı davrandı. Önümüzdeki hafta Londra'da toplanmayı teklif ediyorlar. Bu arada Sultan Abdülhamit bizden yazılı bir garanti istedi. Köşeye sıkıştık şansölye. Bu küresel oyuna girecek kadar hazırlıklı değiliz. Mithat Paşa, İngilizler, Ruslar ve Almanlarla Londra'da gizli bir konferans düzenliyorlarmış. Bu durumda Almanlar oyunun dışına itilecektir. Çıkacak bir savaşta yalnız bırakılıyoruz paşa. Beş dakika önce girseydik yakalamıştık. Hay ben böyle talihin içine. Öyle konuşmayın Galip. Kısmet Allah'tan. Affedersin amirim. Ali. Onu bulacağız, merak etme. Ama önce dediğimi yap. Biz Miloş'u bulacağız. Sen de devletin içine sızmış o Mirun'u bulacaksın. Amirim. Söyle Cevdet. Leyla Hanım. İntihar etmiş amirim. Bütün hücreler basıldı. Herkesi yakaladılar. Bütün organizasyonlarımızı dağıttılar. Bir şeyler yapmazsak bütün teşkilat dağılacak.
Doğru söylüyor. Aynı fikirdeyiz. Haklısınız. Yeter, susun. Bu ne haldir efendiler? Evet, durumumuzun farkındayım. Endişe etmeyi ve hatta korkmayı bir tarafa bırakın. Ne yapacağız efendi Miloş? Onlar bize nasıl tüm güçleriyle saldırdılarsa, biz de onlara bütün gücümüzle saldıracağız. Gücümüz mü kaldı efendi Miloş? Bu teşkilatın gücü bitmez efendiler. Efendi Miloş, hakikati idrak et. Bitti. Sultan bizi bitirdi. Burada kalırsak hepimiz öleceğiz. Haklı. Hepimiz tehlikedeyiz. Bütün organları zarar görmüş. Doktor toparlayamayacağını söylüyor. Bu kadar hırsla dolu birinin kendine zarar vereceği hangimizin aklına gelirdi bu Abdullah? Alim, hırstan değil, aşktan. Sadece yolun sonuna geldiğini anladı. Kendi hayatına son vermeye çalışmak Allah katında büyük günah be Abdullah. Leyla kardeşimizin beyni yıkanmıştı. Kendine geldikten sonra vicdanıyla yüz yüze kaldı. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Buyurun beyim. At hırsızı Rıza sen misin? Kimin aradığına bağlı. Çok fazla parası olan biri diyelim. O zaman aradığın adamı buldum beyim. Çok günah işledim. Günahlarımın bedelini ödemek için ölmek istedim. Mustafa. Beni affet. Biliyorum. Bana inanmıyorsun. Ben seni çok sevdim. Mustafa. Ben seni hep sevdim. Dinle. Şimdi anlıyorum. Biz hiç mutlu olamadık. Mustafa. Birini sev. Onunla çok mutlu ol. Seni çok sevdim. Seni hep sevdim. Her şey başka türlü olabilirdi. Mustafa beni affet. Allah'ın affına sığın Leyla. Onun merhameti hepsinden büyük.
Leyla. Kızım. Haklısın. Bir ömür senin kızım olduğunu senden sakladım. Ama bu dünyada bir düzen kurabilmek için buna mecburdum. Bazen hedeflerimiz sevgimizin önüne geçmelidir. Başarmama çok az kalmıştı. Osmanlı'yı avucumun içine almama bir adım kalmıştı. Ama Mustafa o adımı atmama engelledi. Bütün planlarımızı alt üst etti. Uğruna hayatımı harcadığım her şeyimin yok olmasına sebep oldu. Seni bile Leyla, seni bile elimden Mustafa aldı. Sevgi bir zaaftır Leyla. Sen Mustafa'yı severek bu zaafının esiri oldun Leyla. Ve ben buna mani olamadım. Senin sevgin ikimizin de mahfına sebep oldu. Ama olsun Leyla. Bu iş burada bitmedi. Evet. Teşkilatımı kaybettim. Bütün gücümü kaybettim. Ama Mustafa'yı öldürmeden ve intikamımı almadan vazgeçmeyeceğim Leyla. Vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim. Baba nedir Leyla? Baba nedir? Baba ateştir. Yakınlaştırırsın, yakar. Uzaklaştırırsan ısıtır. Baba sevgidir. Baba korumadır. Emektir Leyla. Baba sevgisi nedir ki? Benim sana olan sevgimin yanında. Sultan'ı öldürmek için yaptığımız plan şöyle. Sultan her cuma namazını Dolmabahçe Camisi'nde kılıyor. Ve cuma namazını kıldıktan sonra hiç vakit kaybetmeden faytonuna binip sarayına geri dönüyor. Biz tekerleği değiştireceğiz. Cuma namazından bir gün önce sarayın ahırında çalışan adamımız sultanın faytonunun tekerleğini işlemez hale getirecek. Bunun üzerine saraydan yeni tekerlek isteyecekler. Agop, sen tekerleğin içine bombaları yerleştireceksin. Bu saatli bir bomba olacak. Saati cuma namazından hemen sonrasını ayarla. Çünkü sultan cuma namazını kıldıktan sonra hiç oyalanmadan faytona binip sarayına dönüyor. Bomba da sultan cuma namazından çıktıktan sonra patlamalı ki sultan da faytonda olsun. Baş üstüne efendi Akbar. Şimdi dağılabilirsiniz.
Osmanlı Tersane Konferansı'nda alınan kararları uygulamazsa biz savaş kararı alacağız. Osmanlı'yı tek başına parçalamanıza müsaade edemeyiz. Osmanlı parçalanırken bizim de hakkımız olmalı. Hepiniz hayal görüyorsunuz. İngiltere'nin izni olmadan hiçbiriniz bir şey yapamazsınız. Bu ne cüret? Savaş kaçınılmaz. Müsaade etmiyoruz. Britanya olarak haddinizi aşıyorsunuz. Kimin haddini aşıp aşmadığını gelecekte hep birlikte göreceğiz. Sırtlanlar gibi bizi parçalamaya çalışıyorlar. Ancak kendi aralarında anlaşamadıkları için tartışmaktan öteye gidemiyorlar. Bunlar böyle birbirlerine girdikleri müddetçe savaşı çıkarmak mümkün olmayacak. Oysa bu savaş mutlaka çıkmalı. Üstelik Almanya savaşın içinde yer almamalı. Osmanlı Ruslara karşı yalnız kalmalı ki hem Ruslar hem de Osmanlı güçten düşsün. Onun için gerekli yerlere söyleyin. Tüm devletler isteklerinden vazgeçecekler. Konferanstan tek bir karar çıkmalı. Osmanlı hükümeti Balkanlarda ıslahat yapmayı kabul edecek. Bu ıslahatı yapmazsa konferansa katılan tüm devletlerin bölgedeki Hristiyanları korumak için gerekeni yapma hakları olacak. Böylece bu protokole dayanarak Rusların hiçbir itiraza mahal bırakmadan Osmanlı'ya savaş açması meşru hale getirilecek.